Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kağıt iple çok hoş, çok güzel bir sırt çantası yapımını anlatacağım. Böyle spor bir çanta olacak. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Örmesi de çok kolay. Benimle birlikte ilk defa yapacaksanız bile hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi kağıt iple öreceğiz. Şöyle elimde 250 gram kadar kağıt ipim var. Ne kadar gider bilmiyorum. Sizinle birlikte öreceğim, başlayacağım, öreceğim. Size videonun sonunda bu kadar gitti ya da bu kadar arttı diyeceğim inşallah. Dediğim gibi tuhafiyelerde bulabilirsiniz kağıt ipleri. Tığ olarak ise eliniz sıkıysa kalın uçlu tığ kullanabilirsiniz. Ben elim biraz geniş olduğu için 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Eliniz sıkıysa 4 numara değil 5 numara tığla örebilirsiniz ya da 3 milimetrelik tığla örebilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Tabanıyla başlayacağız arkadaşlar. Tabanıyla başlayacağız. Ayrıyeten tabanın anlatımını da farklı bir videoda göstereceğim. Çünkü üzerine farklı bir desen işleyebilirsiniz diye. Evet, şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, şimdi başlayacağız ama tabanının şöyle sert olmasını istiyorum. O yüzden 14 metre ipimizi keselim arkadaşlar. Bu şekilde 14 metre kağıt ipimizi, aynı renk ipimizi keselim. Sonra ikiye katlayalım arkadaşlar. İkiye katlayalım. Onu sık iğnelerin arasında, yani taban arasında yürüteceğiz. Onu unutmayın. Ben şöyle ayarladım. Bakın bu şekilde 14 metre ipi kestim. Fazla da olur arkadaşlar. Az olmasın derseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Evet, şöyle iki kat yaptım. Şöyle kenarda dursun. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 22 tane zincir çekelim. Ne sıkı ne geniş olsun elimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 22'ye tamamlayalım. Evet, 22 tane zincirimi çektim. Şöyle dediğim gibi iki kat yaptığım ipimi aldım. Şöyle ikinci zincire batıyorum. Bakın bunu da şöyle tığımın üzerine aldım. Bunu araya alarak sık iğne yapacağım. Bir, aynı yere, aynı zincire 2 sık iğne yapıyorum. Aynı zincire üçüncü sık iğnem. Aynı zincire dördüncü sık iğnemi yaptım. Tekrar gösterebilirim. İlk defa yapacaksanız bilemeyebilirsiniz. O yüzden şöyle zincirim açıldı. Şöyle onu da düzelteyim. Ne yaptık? 22 tane zincir çektik. İpimizi şöyle iki kat ipimizi şöyle yerleştirdik. Şurası uzun olsun, sorun olmaz. İkinci zincire batıyorum. Bunu da araya alıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, bakın bu arada duruyor. 3, 4. Köşeyle başlamış olduk. Aynı yere 4 tane sık iğne yaptım. Kağıt ip biraz zor olabilir. Kağıt ip yumuşatma videoları var. İzleyip yumuşatabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sıradaki zincire geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Her bir zincire bir sık iğne yapacağım. Bu iki ipi de arada yürüteceğim. Böyle her birine bir batarak ilerliyorum. Dediğim gibi bu iki ipi de arada yürütüyorum ki tabanımız biraz sert ve sağlam olsun. Böyle. Şu arada düzeltebilirsiniz. Şöyle her birine bir batıyorum. Bu iki ipi dediğim gibi arada yürütüyorum. Sadece taban yaparken bu şekilde arada yürüteceğiz. Evet. Böyle arada şöyle düzeltin arkadaşlar. Çekiştirin. Düzelsin. Şeklini alsın. Sıranın sonuna kadar, şuraya kadar gelelim.
Evet, son bir zincirim kaldı. Ona da 4 tane sık iğne yapacağım. Köşelerde 4 sık iğne yapacağız. Şöyle. Onun içine giremedim. Şöyle. Bu ördüğünüz iple diğerlerini karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü diğerleri kısa. Son zincirimin içine bir, aynı yere 2, aynı yere 3, başlangıç ipinde gördüğünüz gibi buraya karıştı. Aynı yere 3'tü. Aynı yere 4. sık iğnemi yapıyorum. Köşeyi dönmüş oldum. Zincirin öbür tarafına geçtik. Burada yine sık iğne yaparak ilerliyorum zincirin öbür tarafına. Şöyle her birine bir batıyorum. Şöyle. Sık iğnelerin karşısına sık iğne yapıyoruz. Birinci sıradayız. Evet, bu şekilde her birine bir batarak şuraya kadar gelelim. Burada burayı şöyle saklayacağız, onu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle bakın, burada da başladığımız o 2 kat ipimiz var. Onu şöyle yatırıyorum. Bunu da bu şekilde yatırıyorum. Onları da araya alıp sık iğne yapıyorum. Uç kısımlarını keseriz birazdan. Yine sık iğnelerime sık iğne yaparak ilerliyorum. Şöyle sonuncuya da batıyorum. Tamamdır. Sırayı tamamladım. Şöyle burada bir üst sıraya geçmiş olduk. İşaretleyici koyabiliriz, koymayabiliriz arkadaşlar. Şimdilik koyalım. Evet, şöyle ilk köşemdeki ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Şöyle. Buraya işaretleyici olarak ip koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane ip aldım, kestim. Hatta bunu sökelim, öncesine koyalım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Öncesi olsun. Evet, şöyle köşedeki 4 sık iğne yapmıştım. İlkine bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Yine bu ipimi yürütüyorum. Gördüğünüz gibi 2 kat ipimi yürütüyorum. Sıradaki sık iğneye geçtim. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 4 tane çift batacağız. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 4 tane çift battık. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Şu arkadaki ipimizin fazlalarını da alalım şöyle. Evet. Buradaki köşemizi tamamladık. Her birine bir batarak ilerleyelim. Yine dediğim gibi bu iplerimi arada yürütüyorum. Şöyle arada elimizde de düzeltelim. Diğer köşemizdeki ilk sık iğnemizin tepesine kadar gelelim. Evet, diğer köşeme geldim. İlk sık iğnenin üstüne batmadım. Bir öncesindeyim. Buraya işaret koyalım. Şöyle daha iyi anlatabilmek adına iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle. Karşımda 4 tane sık iğne var köşe için. Ne yapıyorduk? Her birine 2 batacağız. Hemen sıradakine bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir, aynı yere 2. Evet, ve her birine bir batarak devam ediyorum.
Evet, bu artırmaları kendim böyle yaparak denedim arkadaşlar. En güzel nasıl olur o şekilde kağıda çizdim. Çizimini yaptım. O şekilde ilerleyeceğim. Oval olsun köşeler diye. Evet, her birine bir batarak devam ediyoruz. Buradaki işaretlediğimiz yere kadar gelin. Buranın üzerine kadar gelelim. Evet, şöyle bükülmesine bakmayın arkadaşlar. Sonra ütüleyeceğiz, düzelecek. Sert olduğu için o şekilde duruyor. Şöyle bakın. İşaretleyicim bakın. En son burada çift batmışım. Onun öncesindeyim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. İlk sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, 3. sıradayız. Bir tek batıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradaki sık iğneme 2 sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Sıradakine tek batıyorum. 1, sıradakine 2 batıyorum. 1, aynı yere 2. Sıradakine tek, sıradakine 2 batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, sıradakine tek battım. Köşeyi dönmüş oldum. Püf noktası oval şeklinde durması arkadaşlar. Oval şeklinde durması lazım. O yüzden artırmalarımız yerleri önemli. Evet, ve her birine bir batarak devam ediyorum. Her birine bir batarak devam edelim. Diğer işaretleyicimizin öncesine kadar gelelim. Yine bu iplerimizi arada yürütüyoruz. Arada şöyle elinizle düzeltin. Evet, diğer işaretleyicimin öncesine kadar geldiğim, bakın bir öncesindeyim. Burada bakın 1 2 batmışım bu yuvaya. İşaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Diğer köşede ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Hemen sıradaki yuvama, sık iğneme 2 sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift batarak ilerleyeceğiz. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradaki sık iğneme 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine tek, sıradakine 1, aynı yere 2. 4 tane artırmamız oluyor. Yani 4 tane çift batmış olacağız. Sıradakine tek, sıradakine 1, aynı yere 2. Sonuncuya tek batıyorum. Şöyle yine de beraber sayalım. 4 tane oldu ama bakın 1, 2, 3, 4 tane çift battık. Diğer tarafta aynı şekildeydi. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Diğer işaretleyicime gelene kadar örüyorum. Evet. Diğer işaretleyicime kadar geldim. Burayı da geçersek 4. sıraya geçmiş olacağız. Burada iki işaretleyicim de aynı renk. O yüzden bunu değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü bir üst sıraya geçtiğimi ben anlarım ama yeni öğreniyorsanız belki anlamayabilirsiniz. Farklı renk kullanalım arkadaşlar. Pembe ip kullandım. Bir üst sıraya geçtiğimi pembe rengimi görünce anlayacağım. Evet, bu sırada 2 tane tekle başlayacağız. Bakın işaretimi koydum, karşında bu yuvaya çift batmışım. Sırayla 2 tane tek batıyorum. 1, sıradakine de tek batıyorum. 2. 2 tek battıktan sonra bir tane çift batıyorum. Sıradakine 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 2 tane tek, 1, sıradakine de tek battım. 2,
Sıradakine 2 tane batıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tek, bir çift. Şöyle sıradakine tek, sıradakine tek, sıradakine 2 tane batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet. Şöyle sıradakine tek. Şöyle sayalım, 4 tane çiftimiz olacak. 1, 2, 3. 2 tane tek. Bir tane çift. 1, aynı yere 2. Evet. 4 tane çift batmış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4. Sırayı tamamladık. Yani köşeyi döndük. Ve her birine bir batarak devam ediyoruz. Yine 2 ipimi, bakın 2 tane kağıt ipimi arada yürütmeyi unutmuyorum. Evet. Buraya gelince de arkadaşlar aynı işlemi yapacağız. Burayı da göstereyim. Sonra bir dahaki seferlerde bu kısmı göstermeyeceğim. Sadece başlangıcı göstereceğim. Çünkü hep aynı teknikle öreceğiz iki köşeyi de. Şuraya kadar gelelim. Evet, diğer köşeme geldiğim, şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. Bakın en son şöyle işaretleyiciden sonra çift batmışım. İşaretimi aldım, buraya yerleştirdim. Ne yapmıştık? Diğer köşede 2 tek, bir çift batmıştık. 2 tekle başlamıştık. Hemen ilk sık iğneme tek, ikinciye de tek batıyorum. Sonra çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tane tek. 1, 2, bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tane tek. 1, sıradakine de tek batıyorum. 2, sıradakine çift batıyorum. 1, aynı yere ikinciyi batıyorum. 2 tane tek. Şöyle 1, sıradakine 2, sonuncuya da çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Yine de çift battıklarımızı sayalım, 4 tane olacak. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Sonra yoluma devam ediyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet. Diğer işaretleyicimize kadar, buraya kadar gelelim. Evet, 4. sıranın sonundayım. 5. sıraya geçeceğim. 5. sıraya geçtiğimi nasıl anlıyorum? Bakın bu başlangıç zincirimiz. 1, 2, 3, 4. Şöyle şuraya geçince 5. sıraya geçmiş olacağız. İşaretleyicimi alıyorum. Pembe işaretleyicimi de görünce anlıyorum ki bir üst sıraya geçmişim. Geçiyorum. Evet. Şimdi çiftle başlayacağım. Bir sıra çiftle başlıyoruz. Bir sıra iki tekle başlayacağız. Mantık bu arkadaşlar. Evet. Buraya hemen bir, şöyle bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, bir çift battık. Şimdi 3 tane tek batacağız. Bir altta 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift diye ilerlemiştik. Şimdi bir çift battık, 3 tane tek yapacağız. Birinci tek yaptım. İkinciye tek battım, üçüncüye tek battım. Bir tane de çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 3 tane tek. Şöyle 1, 2, 3. 3 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 3 tane tek. 1,
2, 3 tane tek. Şöyle bir tane çift. 1, aynı yere 2. Şöyle 4 tane çiftimiz oldu sanırım. Şöyle yine de sayalım birlikte. Ne yapmıştık? Çifte başlamıştık hatırlarsanız. 1, 2, 3, dördüncü çiftimizi yaptık. Şimdi 3 tane de tek batacağız. 5. sıradayız. 1 tek batıyorum. İkinci tek battım. Üçüncü teki battım. Ve yoluma devam ediyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, her birine bir batarak devam edelim. İşaretleyicimize gelince bu pembe sırasında ne yaptıysak, yani bu pembeye gelince ne yaptıysak, bu köşede ne yaptıysak aynı işlemi buraya da uygulayacağız arkadaşlar. Bilirsiniz, karıştırırsanız videoyu biraz geriye alın. O şekilde yapalım. Sonra bir sonraki pembe ipime kadar, yani buraya kadar gelelim. Yani sıra başına kadar gelelim. Sıra başında köşeyi dönüşü göstereceğim. Bilirsiniz artık. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın köşemi tamamladım. 5. sırayı tamamlamış olduk. 6. sıraya geçiyoruz. İşaretleyicimi burada çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Karşında bir alt sırada çift batmışım. Şimdi demek oluyor ki 2 tane tek batacağım. 2 tek batarak başlayacağım. 1 tek, sıradakine de tek batıyorum. 2 oldu. Şimdi çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, bu sırada 4 tek mi batacaktık? Unuttum. Evet. 4 tek bir çift batacağız. Çift battıktan sonra 4 tane tek batıyorum. Bir altta 3 tek bir çift batmıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane tek, bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 4 tane tek, 1, 2, 3, 4. 4 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. Evet, biz sayalım 4 çiftimiz oldu mu? Evet, 1. Bakın birinci çiftimiz burada. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü batacağım. Dördüncü çiftimi battım. Ve 2 tane tek yapıyorum. 1, 2. Köşemi tamamlamış oldum. 4 tek bir çift yaparak devam ettik. En sonda 2 tek battık. Başta da 2 tekle başlamıştık. Yolumuza devam ediyoruz. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Sadece sert olduğundan böyle kırılıyor arkadaşlar. Sorun yok. Evet, bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz. İşaretleyicimize gelince burada yaptığımız işlemin aynısını buraya da uygulayacağız. Buraya da uyguladıktan sonra ben pembe işaretime kadar geleceğim. Yani 7. sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldik. Şöyle kaçıncı sıradayız? Bakalım, başlangıç zincirimiz burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördük. 7. sıraya geçtik. 7. sırada ne yapacağız? Her birine bir batacağız arkadaşlar. Bu sırada her birine bir batalım. Şöyle oval şeklini alsın. Hafif genişleme var bu kısımda.
O yüzden bu sırada şöyle işaretleyicimi alıyorum. Bir üst sıraya yerleştiriyorum. Artırma yapmayacağız. Her birine bir batacağız. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. 7. sıra, her birine bir batarak ilerliyoruz. Şöyle bu şekilde ilmeği çektirerek örerseniz daha düzgün olur. Şöyle. Üç artırma şeklinde de denedim arkadaşlar. O şekilde de güzel durmadı. O yüzden en mantıklısı köşe 4 tane çift batarak başladığım köşe oldu. Ama böyle arada her birine bir batarak devam edeceğiz ki dengelensin. Evet, böyle her birine bir batarak ilerleyelim. Bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Başladığımız yere kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet, bir sıra her birine bir batarak devam ettik. Yani 7. sırayı örmüş olduk. Şimdi 8. sıradayız. 6. sırada ne yapmıştık? 2 tek bir çiftle başlamıştık. Şimdi 8. sıradayız. Çiftle başlayacağız. 5 tane de tek yapacağız. Hemen işaretleyicimi alıyorum. Hemen ilk sık iğneme çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 5 tane de tek batıyorum. 1, her birine bir batarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tekten sonra bir tane çift. 1, aynı yere 2. 5 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, şöyle beraber sayalım kaç tane çift battık. 1, 2, 3, 4. Bu sırada bir tane daha artırma yapmam lazımmış. Öyle çizmişim, kusuruma bakmayın. Çift battıktan sonra 4 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4. 4 tekten sonra bir çift daha batmışım. 1, aynı yeri bir tane daha yapıyorum. Dengelenmesi adına bu şekilde yapıyoruz. Çiftlerimiz bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Buradaki işaretleyicime gelince, bu pembeye gelince ne yaptıysam aynı işlemi bu köşeye de uyguluyorum arkadaşlar. Böyle yapalım. Sonra bir üst sıraya pembe işaretime kadar geleceğim. 9. sırayı size göstereceğim. Evet, 8. sırayı tamamladım. 9. sıraya geçiyorum. İşaretleyicimi aldım. Şöyle buraya yerleştiriyorum. Bir alt sırada çiftle başlamıştım. Şimdi 2 tekle başlıyorum. 2 tane tek batıyorum. 1, sıradakine de tek batıyorum. 2. 2 tek battıktan sonra 6 tane çift. Pardon. 2 tek battıktan sonra bir çift. Bir çift battım. 6 tane tek batacağım. 2 tek, bir çift, 6 tane tek. 1,
Her birine bir batarak ilerliyorum. 2 3 4 5 6 bir tane çift, 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6 bir tane çift, 6 tane tek. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu sayalım kaç çift battık. 1 2 3. Şimdi dördüncüyü batıyorum. 6 tekten sonra bir tane çift batıyorum. Dördüncü çiftimi batmış oldum. 5 tane tek batıp sırayı tamamlıyorum. 1 yani köşeyi tamamlıyorum. 2 3 4 5 tek batıp sırayı köşeyi tamamladım arkadaşlar. Evet, şimdi her birine bir batarak devam edeceğim. Buradaki işaretime gelince burada köşede ne yaptıysam aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Ve yine bir üst sıraya geçeceğiz. 10. sırayı göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 10. sıraya geçeceğiz. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya yerleştirdim. Bu sırada çiftle başlayacağız. Bir altta 2 tekle başlamıştık. Hemen ilk sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi 7 tane tek batacağım. 1 her birine bir batarak ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 tek, bir çift. 1 aynı yere 2. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7 tek, bir çift. 1 aynı yere 2. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Bu sırada çift sayısı, çift battığımız sayı 5 olacak arkadaşlar. 7 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1 aynı yere 2. Ve her birine bir batarak devam edeceğim. Yine de sayalım. 5 tane oldu mu diye. Şöyle bakın, çiftle başlamıştık. 1 2 3 4 ve 5. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Buradaki işaretleyicimize gelince aynı şekilde devam edelim. Sonra bir üst sıraya geçişi yine göstereceğim. Evet, kaçıncı sıraya geçeceğiz? Beraber sayalım. Başlangıç zincirimiz burası. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. sıraya geçeceğiz. İşaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bir altta çiftle başlamıştım. Şimdi 2 tekle başlayacağım. Bir tek, 2 tane tek battım, bir tane çift batıyorum. Bir, aynı yere 2. 8 tane tek batıyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 8 tane tek. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tek, bir tane çift. 8 tane tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek, bir tane çift. Evet, şöyle sayalım çiftlerimizi. 4 tane olması lazım. 1 2 3 4 tane olmuş. Şöyle 1 2 3 4 5 6 8 tane tek batıp sırayı, yani köşeyi tamamlayacağız. Çiftten sonra 8 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, köşemi tamamladım. Şöyle esnetelim, iyice çekelim. Köşemi tamamladım. Sonra her birine bir batarak devam ediyorum. Buradaki işaretleyicime gelince burada yaptığım işlemin aynısını burada da uyguluyorum. Sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Pembeye kadar örüp döneceğim. Evet, 11. sırayı da tamamladım. 12. sıraya geçtim. Bu sırada da artırma yapmayacağım. Her birine bir batacağım arkadaşlar. Şöyle biraz hafif kıvrılma var, düzelsin diye. Evet, her birine bir batalım. Artırma yapmayalım. İşaretimizi yine bir üst sıraya almayı unutmayalım. Evet, her birine bir batarak 12. sıramızı tamamlayalım. Evet, her birine bir batarak sırayı tamamladım. 13. sıraya geçtim. Bu sırada da artırma yapacağız. Şöyle işaretimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Evet, son artırmamızda 2 tek bir çift batmıştık. Şimdi bir çift 9 tek şeklinde batacağız. Hemen ilk sık iğneme çift batıyorum. Sonra 9 tane tek. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tek bir çift. Evet. 9 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. 5 tane artırmamız olacak. 5. artırmamızı da yapalım. Yani 5. çift 5. de çift batalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 9 tek bir çift şeklinde devam ettiğim şöyle çiftlerimizi sayarsak ilk başlarken yapmıştık. 1, 2, 3, 4 ve en son 5. yaptım. 5.'yi yaptıktan sonra bir tane de tek batıyorum. Bir tane de tek batıyorum ve sonrasında yoluma devam ediyorum. Her birine bir batarak devam ediyoruz. Burada uyguladığımız işlemin aynısını buradaki işaretleyicimizden sonra da yapıyoruz ve bir üst sıraya kadar gelelim. Yani pembe ipime kadar geleceğim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 13. sıramızda tamamladık. Bakın şöyle sorun yok arkadaşlar. Böyle kıvrılmasında sadece sert olduğu için kıvrılıyor. Sorun yok. Modelimizde bir sırada her birine bir batarak devam edeceğiz. Son sıramız olacak. Evet, şöyle işaretleyicimi alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve 14. sıramız, her birine bir batalım. Her birine bir batalım. Yine böyle sanki artırmaları fazla olmuş gibi duruyorsa bir sıra daha her birine bir batarak devam edebilirsiniz. Yani 15. sırayı daha örebilirsiniz. Bakarsınız artık. Evet. Gerekirse ben de örebilirim. Her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, 14. sıramı da tamamladım. Sık iğne her birine bir bataraktan şöyle kusursuz oldu arkadaşlar. Kusursuz olduğunu nasıl anlarsınız? Şu şekilde ikiye katlayın. Şöyle bakın. İki tarafı da orantılıysa tam dengeli, bakın bu şekilde. Boyutları aynı şekilde duruyorsa kusursuz oldu demektir. Gördüğünüz gibi bu taraftan da aynı şekilde aynı boyutta duruyor. Demek ki iyi yaptık arkadaşlar. Evet, ben ütüleyip döneceğim. Bundan sonra siz kendiniz hangi modeli örmek istiyorsanız o şekilde de devam edebilirsiniz. Şöyle ütüleyeceğim. Ütüleyince nasıl duracak onu da size göstereceğim. Nasıl ütüleyeceğinizi de birazdan size. Evet, ütümü de yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Buharlı ütü ile ütüledim arkadaşlar. İyice bastırarak ütüledim iki taraftan da. Mutlaka ütüleyin. Üzerini örmeden önce mutlaka ütüleyin ki sonra ütülemesi zor olur. Evet. Ütüledik. Ve buradaki o yürüttüğüm ipi kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kestim. Burada işaretleyicimi alıyorum. Şöyle buraya yerleştiriyorum. Taban ayrımı olsun istiyorum. O yüzden şöyle ortadan dışa doğru tek teline batarak sık iğne yapalım. Blow tekniğini kullanıyorum. Blow yapacağım. Evet, ortadan dışa doğru batarak sık iğne yapıyorum. Buradan buraya kadar 27 santim, bu kısımdan buraya kadar da 17 santim oldu arkadaşlar. Evet, taban yapımında ayrıyeten ölçmüştüm ama bu şekilde her birine bir batarak devam edelim. Dış teline batarak ilerleyelim ki taban ayrımı olsun. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın, son sık iğnemi de bu şekilde batıyorum. Direkt geçiş yapacağım.
Yani geçiş belli olmasın diye. Bir üst sıraya geçiş. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Şöyle şuraya yerleştiriyorum. Ve normal sık iğne yapıyorum. Bakın sıradakine normal sık iğne yapıyorum. Böyle her birine bir batıyoruz. Geçişte direkt geçeceğiz. Dediğim gibi işaretleyicimiz burada kalsın. Artık aslında yeri belli ama ilk defa yapacak olanlar karıştırabilir. Böyle her birine bir batarak devam edeceğiz. İkinci sıradayız. Artık dediğim gibi normal batacağız. Bu ikinci sıramız. Toplamda 5 sıra olana kadar örelim. Böyle her birine bir batarak 5 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 5 sıra ördüm. Şöyle işaretleyeceğim burada. 5 sıra ördüm. Nasıl anlayacağım? Bakın buradaki taban çizgisi. Ondan sonra sık iğnelerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşaretleyeceğim. Öncesine bakın işaretleyeceğim, artık çekeyim. Bakın burada da zaten belli. Şöyle basamak gibi oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 sıra ördük. Dilerseniz 1, 2 sıra fazla yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet, desene başlayacağız artık. Burada kaydırma tekniğiyle sabitleyeceğim sıradaki sık iğneme. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Biraz elimi sıkı tutacağım. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Geriye doğru bakın. Geriye doğru bir önceki sık iğneye, bakın. Geriye doğru, sağa doğru bir önceki sık iğneye battım. Trabzan yapacağım. İlmeği aldım. 2 2 çektim. Evet. Geriye doğru çapraz şeklinde. Baştaki zincirde trabzan olarak kabul ediyorum. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Tığıma doladım. Bakın bir tane atlayıp ikinciye batmıştık. Şimdi geriye doğru. İlk atladığım sık iğneye giriyorum. Trabzan yapıyorum. Çapraz şeklinde desen yapıyoruz. Şöyle tekrar göstereceğim. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Sonra tığıma doladım. O atladığım sık iğneye batıp geriye doğru ona batıp trabzan yapıyorum. Bu model size zor gelirse arkadaşlar, geriye doğru batmak, bir sık iğne içine bir sık iğne içine 2 trabzan yapabilirsiniz. O şekilde de desen yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel oluyor. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. O atladığım sık iğneye geriye doğru girip trabzan yapıyorum. Şöyle. Bakın bu şekilde. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. O atladığım sık iğneye dönüp, yani geriye doğru bu şekilde girip bir dolayıp yine 2 defa da çektiğim trabzan. Görüntü bu. Tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. Geriye doğru bakın o atladığım sık iğneye girerek trabzan. Yine her birine bir batmış oluyoruz ama çapraz şekilde. Tığıma doladım. Bakın battığımızı sakın bir daha batmayalım arkadaşlar. Bir tane atladım ikinciye, bakın buna batmışım, şuradan anlıyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye trabzan. Battığımıza bir de batarsak artırma olur. Tığıma doladım. Birinciye bakın atladığımız sık iğneye girerek trabzan. Doladığım bir sık iğne atlıyorum ikinciye trabzan. Doladım, atladığım o sık iğneme batarak trabzan. Çapraz şekilde ilerliyoruz. Böyle. Evet, eminim anladınız. Şöyle göstereyim, bakın görüntüsü bu. Sıranın sonuna, başladığımız yere kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi trabzan sıramı tamamladım. Şöyle çapraz trabzan sıramı tamamladım. Şöyle ilk yaptım, bakın arada sık iğnem kalmadı. Sizinki bir tane kalsa da
Sorun olmaz. Direkt karşıya şöyle ilk yaptığımız zincirin tepesine batalım. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle geçmiş oldum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen aynı yere bir sık iğne yaparak bir üst sıraya geçmiş oldum. Evet, sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Her birine bir sık iğne yaparak devam edelim. Böyle. Evet, bu şekilde her birine bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Arada şöyle çekiştirebilirsiniz düzelsin diye. Evet, sık iğne sıramı da tamamladım. Şöyle bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Ne yapıyorum? İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum bu şekilde. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bir sıra daha sık iğne yapacağım. Dilerseniz sadece bir sıra yapabilirsiniz. Ben iki sıra yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Hemen aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneye geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, iki sıra sık iğne, bir sıra trabzan sırası yapacağız. Tabi sayıyı değiştirebilirsiniz. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde her birine bir sık iğne yaparak sıranın sonuna gelelim. Evet, ikinci sık iğne sıramın da sonuna geldim. Bakın, iki sıra ördük. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Burada şöyle ilmeğimizi genişletelim arkadaşlar. Modellerimiz araya denk gelmesin, üst üste gelsin istiyorum. O yüzden şöyle bakın. İkinci trabzanı buraya yapacağım. İlkinde yani zincirde buraya yapmam lazım. O yüzden şöyle, sizinki nasıl geldi bilmiyorum ama bakın. Benimki bu şekilde denk geldi. Şimdi şuradaki bakın ilk zincirin üzerindeyim. O yüzden ne yapıyorum? Sıradaki bakın kaydırma tekniğinden sonra bir ileriye geliyorum. Şöyle batıyorum. Sıradaki sık iğneyi, ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Biraz izleyin isterseniz. Şöyle 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Biraz sıkı çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru bakın. Bir önceki yani buradaki trabzanın tepesine batmış oluyorum. Üzerine doğru batmış oluyorum. Şuraya girip trabzan yapıyorum. O kaydırdığım trabzanın üzerine. Trabzan. Çapraz şekilde oldu. Gördüğünüz gibi yani tam bunun üzerine denk geldi ikisi de. Şu zincirimi düzelteyim. Evet, tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Tığıma doladım geriye doğru. Bakın. Dönüp atladığım sık iğne üzerine trabzan. Yani burada yaptığım işlemin aynısı. Ama dediğim gibi tam başlangıçta tam üstüne denk getirdiğimiz için devamında da eğer ki sık iğneyi atlamadıysak tam üzerlerine denk gelecek. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. Geriye doğru bakın. Atladığım sık iğnenin üzerine batarak trabzan. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. Geriye doğru batarak trabzan. Çapraz şekilde ilerliyorum. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Doladım. Geriye doğru batarak trabzan. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Kesinlikle şu battığımız yeri tekrar batmayalım arkadaşlar. Batmadıklarımızı sayıyoruz. İkinciye trabzan. Geriye dönüp bir önceki sık iğneye trabzan. Evet bakın bu şekilde.
trabzan sıramızı yapacağız. Trabzan sırasını yaptıktan sonra bir yüz sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Buraya sabitleyip bir yüz sıraya geçeceğiz. Zaten burada ne yaptıysak aynı işlemi karıştırırsanız videoyu geriye alabilirsiniz. Buradaki trabzan sırasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir yüz sıraya geçiş sıramıza bakabilirsiniz. Trabzan sırasından sonra 2 sıra sık iğne, 1 sıra trabzan, 2 sıra sık iğne, 1 sıra trabzan, bu şekilde devam edelim. Şöyle boyutun ne kadar olacak? Ben tamamlayınca size santim olarak vereceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde devam edelim. Birazdan size ne kadar öreceğimizi santim olarak vereceğim. Evet, yeterli boyuta geldi. 9 desen yaptım. Desenlerimizi beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desen oldu. Santim olarak vereceğim demiştim. Şöyle mezurumu aldım. Şöyle taban çizgisi. Gördüğünüz gibi taban çizgisinden itibaren ölçeceğim. Şöyle 23 santim olmuş. Gördüğünüz gibi henüz büzgü kısmını yapmadık. Büzgü kısmıyla birlikte toplamda 25-26 santim olur diye düşünüyorum. Yeterli arkadaşlar. Evet. Şöyle en sonda bakın, son desenimden sonra 2 sıra sık iğne gitmeyi unutmadım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada aynı yere bir trabzan yapacağım. Böyle ayrık durmasın, boşluk oluşmasın diye. Hemen aynı yere bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Yan yana 2 tane trabzan görüntüsü oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. Desen yapmıyorum. Dediğim gibi büzgü kısmını oluşturacağız. Büzgü yapacağımız kısmı. Bir zincir, tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. 2 trabzan, bir zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Bir zincir, tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan. Arada bir zincir. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 2 trabzan, bir zincir yaparak sıranın sonuna geldim. En son bir zincirimi çektim. İlk yaptığım zincir karşımda. Burada da 2 sık iğne kaldı. Sorun olmaz. Buradaki kötü görüntüdense buradaki sorun olmaz. Evet, şimdi ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Hemen aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan battım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Buradaki zincir boşluğuna girerek bir sık iğne. Trabzanların tepesine batarak birer sık iğne yapıyorum. Yani sık iğne sırasına geçmiş oldum. Bir tane boşluğa batıyorum. Birer tane de trabzanların tepesine batıyorum. Boşluğa bir. Sıradaki trabzana bir. Sıradaki trabzana bir sık iğne yapıyorum. Evet, sık iğne sırasına geçtik. Bu şekilde sık iğne yapacağız. 4 ya da 5 sıra yapalım arkadaşlar. Nasıl gözünüze hoş görünürse o şekilde olsun. Burada ilk başlarken de sık iğnemiz, bakın 5 sıra yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya da 5 sıra yapalım. Sonrasını 5 sıra sık iğneden sonrasını göstereceğim. Evet, 5 sıra sık iğnemi yaptım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Sıranın sonundayım. Şöyle ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Bir sırada kaydırma tekniği yapmak istiyorum. Yapmaya da bilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bir yapayım, bakın. Ondan sonra karar verirsiniz. Ağız kısmı güzel dursun. Evet, şöyle ilmeğimi hafif genişlettim. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum.
Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi ipim alt kısımda. Yukarıdan batıp ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde tamamen etrafını kaydırma tekniği yapalım. Görüntüsü bu. Yukarıdan görüntüsü de bu şekilde. Daha güzel duruyor. Yaparsanız daha güzel durur diye düşünüyorum. Evet. Orijinal olsun. Güzel dursun çantamız. Evet. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi biraz genişlettim. İlk başladığım sıra bakın burası. Şöyle. Buraya batıyorum. İlmeğimi aşağıya çekiyorum şöyle. Şöyle içeriden zincir çekeceğim. Bir, iki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Şöyle içeride saklayalım ipimizin fazlasını. Evet, bu aşamayı da tamamladık. Şimdi kapak kısmını yapacağız. Kapağı için kapağı için 24 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 24'e tamamlayıp döneceğim. Evet, 24 tane zincirimi çektim. İkinci zincire sık iğne yaparak başlıyorum. Her birine bir sık iğne yaparak devam edelim. Evet, bu şekilde son zincirimize kadar ilerleyelim. Evet, her birine bir batarak devam ettim. 22 tane sık iğnem oldu. Son zincirimize de 3 tane sık iğne yapalım. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. sık iğnemi yaptım. Evet, zincirin öbür tarafına geçmiş oldum. Sık iğnelerin karşısına sık iğne yapacağım. Her birine bir batarak devam edelim. Sık iğnelerin karşısına sık iğne yapıyoruz. Zincirin öbür tarafına batıyoruz. Evet, bu şekilde sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, her birine bir batarak sıranın sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Son sık iğnemi yaptıktan sonra çeviriyorum. Çevirdim. Bu kısım düz olacak. Bu kısım oval olacak. Çantanın ön kısmına burası gelecek. İlk sık iğneyi atlıyorum. İkinciye sık iğne yaparak başlıyorum. Burada bir zinciri biraz geniş atabilirsiniz. İkinci sık iğne yaparak başladım. Her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, her birine bir batarak devam edelim. Köşedeki 3 sık iğnemizin öncesine kadar gelelim. Köşede 3 batmıştık. Hatırlarsanız öncesine kadar gelelim. Evet, o 3 sık iğnenin öncesine kadar geldim. Burada işaretleyici olarak şöyle 2 tane ip kestim arkadaşlar. Bunları kullanacağım. Düzgün çıksın diye. Bakın. İşaretleyicimi bu sık iğnemin önüne bırakıyorum. Karşımda 3 tane battığım sık iğne var. Her birine çift batacağım. İlkine batıyorum. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. İkinciye geçtim. Bir sık iğne. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Üçüncüye geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 3 tane çift batmış oldum.
Burada diğer işaretleyicimi aldım, buraya yerleştiriyorum ve her bir sık iğneye bir tane batarak devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna kadar buraya kadar gelelim. Evet, her birine bir batarak devam ettim. Son olarak o bir zincir çekip dönmüştük. O zincire de bir sık iğne yapıyorum. İşaretlediğim yerden sonra 22 tane sık iğne yapmış oldum. Bir zincir çektim, çevirdim. İlk sık iğneye değil, ikinciye sık iğne yaparak başlıyorum. Her birine bir batarak devam edelim. Şöyle işaretleyicimizin öncesine kadar gelelim. Evet, işaretimin öncesine kadar geldim. Baştaki zincirle birlikte toplamda 22 tane sık iğne örmüş oldum. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Sık iğnemin önüne yerleştirdim. Hemen sıradaki ilk sık iğneye çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yaptım. Bu sırada bir tek bir çift basacağız. Sıradaki sık iğneme geçiyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Tek battım. Sıradakine bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Tek battım. Bakın işaretleyicimi gördüm. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Sık iğnemin önüne yerleştirdim. Ve her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Köşeyi döndük. Sıranın sonuna kadar buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son olarak o zincirime, bir üst sıraya geçişteki zincirime batarak sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. İlk sık iğneye atlıyorum, ikinciye sık iğne yaparak başlıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, işaretleyicimin öncesine kadar geleceğim. Evet, işaretleyicinin öncesine kadar geldim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Sık iğnemin önüne yerleştirdim. Bu oval kısma gelince girişte ilk önce çiftle batıyoruz. Yani çift batarak sık iğne yapıyorum. Hemen ilk sık iğneme bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir altta bir tek bir çift batmıştık. Bu sırada iki tek bir çift batacağız. Çift battıktan sonra iki tane tek batıyorum. Bir, iki. İki tane tek battım. Şimdi bir tane çift batıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. İki tane tek batıyorum. Bir tek, ikinciye tek battım. Sıradakine çift batıyorum. Bir, aynı yere iki. İki tane tek batıyorum. Bir, sıradakine de tek batıyorum. Evet, iki tekle sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi işaretleyicimi gördüm. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve her birine bir batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Ütülenince gayet düzgün duracak. Böyle yamulduğuna bakmayın. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim son olarak o zincirimin tepesine de sık iğne yapmayı unutmuyorum. Bir zincir çevirdim. İlk sık iğnemi atlıyorum, ikinciye sık iğne yaparak başlıyorum. Hep bu şekilde olacak sıranın sonu ve bir üst sıraya geçiş. Mantık aynı. Evet, her birine bir batarak devam edelim. İşaretleyicimizin önüne kadar gelelim. Evet, işaretleyicime kadar geldim. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Son yaptığım sık iğnenin önüne yerleştirdim. Yine çiftle başlayacağız. Hep çift batarak başlayacağız. Çıkışta da tek oluyor. Farkındaysanız. Hemen ilk sık iğnemi bir, aynı yere ikinci yapıyorum. Bir alt sırada iki tek bir çift batmıştık. Şimdi üç tek bir çift
batarak devam edeceğim. 3 tane tek batıyorum. 1 2 3. 3 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 3 tane tek. 1 2 3. 3 tekten sonra bir tane çift. 1, aynı yere 2. 3 tane tek. 1 2 Üçüncü teki yaptıktan sonra işaretleyiciye geldim. Gördüğünüz gibi işaretleyicimi çıkartıp buraya yerleştiriyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde her birine bir batarak devam edelim. Artık bilirsiniz, sırayı tamamlayalım. Bir sıraya geçelim. İşaretleyicimize kadar gelelim. Evet, işaretleyicimin öncesine kadar geldim. Şöyle kaçıncı sıradayız ona bakalım, bir nasıl anlayacağız. Başlangıç zincirimiz burası. Şöyle arka taraftan daha belli olur diye düşünüyorum. Bakın burası. 1 2 3 4 5 6. sıraya gidiyoruz. Evet, hemen işaretleyicimi çıkartıyorum. Sık iğnemin önüne yerleştirdim. Ne yapıyorduk? Çiftle başlıyoruz. Hemen sıradaki sık iğneye 2 tane sık iğne yaparak başladım. Bir alt sırada 3 tek bir çift batmıştım. Şimdi 4 tane tek bir tane çift batacağım. 1, her birine bir batarak devam ediyorum. 2 3 4 tane tek battıktan sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2 4 tane tek. 1 2 3 4 4 tekten sonra bir tane çift. 1, aynı yere 2 4 tane tek. 1 2 3 ve 4. Dördüncü yaptıktan sonra bakın işaretleyicimi alıyorum, buraya yerleştiriyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, mantık bu arkadaşlar. Bir sonraki sırada buraya gelince yine çiftle başlayacaksınız. 5 tek bir çift olarak devam edeceksiniz. 3 tane artırma oluyor her seferinde. Bir sonraki sırada çiftle başlayacak, 6 tek bir çift, o şekilde devam edeceksiniz. Böyle devam ediyor. Boyutunu ne kadar yapacağız? 10 ya da 11 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Başlangıç çizgisi burası, zinciri. Ondan sonrakileri sayarsınız. 1 2 3 4 5 6, gördüğünüz gibi. Bu şekilde git gel yaparak devam edelim. Karıştırırsanız nasıl anlarsınız? Buradan itibaren sayarsınız. Burası 22 sık iğne olacak arkadaşlar. İşaretleyicimize kadar 22 tane sık iğnemiz var. Evet, ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, ben 11 sıra ördüm. Hatta buharlı ütüsünde yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dümdüz duruyor. Beraber sayalım. Başlangıç zincirimiz burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra oldu. Boyutunu da vereyim. Şöyle boy olarak 17 santim. Bakın 17 santim. En olarak ise 11,5 santim. 11,5 santim olmuş. Yeterli diye düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu böyle kalsın arkadaşlar. Şöyle bu şekilde aldım. Çantamı da ütüledim. Bu yan kısımlarını şöyle bu şekilde buharlı ütü yaptım. Gördüğünüz gibi gayet düzgün duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Bu kapak kısmını hemen tığla sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir üst sıraya geçiş yeri arkada dursun istiyorum. Çünkü hafif çirkin görüntü oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle şu kısımda. Arkadan tam ortayı bakın. Bir üst sıraya geçiş
kısmı burası. Burası arkası olsun istiyorum. Sırta gelen kısmı olsun istiyorum. Tabandan tam ortayı bulacağım. Bunu da böyle yukarıya tam ortalı bir şekilde dikeceğiz beraber. Tığla sabitleyeceğiz. Şöyle bakın, tam ortayı bulun. Şöyle buradan yukarıya doğru desenlerin arasında işaretleyebilirsiniz. Yukarıya doğru gidebilirsiniz. Bakın buraya denk geliyor. Sonra şöyle yerleştireceğim. Böyle yan kısım arkadaşlar, gördüğünüz gibi oval olan kısım değil, bu düz kısımdan yukarıya şöyle şu şekilde sabitleyeceğiz. Evet, ben tam ortayı bulacağım arkadaşlar. Siz de bulun. Dediğim gibi şöyle tam burada başlangıç zincirimiz, taban başlangıç zinciri tam ortasını bulun, yukarıya doğru böyle yan kısımdan gidin ve buradaki başlangıç zincirimizi tam ortaya denk getirin. Şöyle çengelli iğne tutturabilirsiniz ki kaymasın. Ben de o şekilde ayarlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tam ortalı bir şekilde yerleştirdim, şuraya çengelli iğneyle sabitledim. Buradan başlayacağız, bakın bu şekilde. Dediğim gibi burası sırt kısmına gelecek. Şöyle ilmeğimi genişletmiştim. Şöyle tam denk gelen, şöyle göstereyim, tam denk gelen bu tele bakın, buradaki yuvaya giriyorum. İlmeğimi de aldım. Buradan geçirdim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bakın bu şekilde sık iğne yuvasına giriyorum tek telini alarak. Bu taraftan da denk gelen yuvaya şu şekilde giriyorum. İlmeği alıp, ilmeğim altta gördüğünüz gibi. Buradan ilmeği alıp hem bundan hem de diğer ikisinden geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın sıradakine. İlmeğimi hafif genişlettim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bu taraftan da sıradaki teli alıyorum. İlmeği alıp bu iki ilmeğin içinden de geçiriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Şöyle ilmeğimi hafif genişlettim. Bu taraftan da sıradaki tele batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce bu telden, sonra bu iki telden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bu şekilde bu taraftan da böyle yukarıdan aşağıya doğru giriyorum. İpim altta. İlmeği alıp ilk önce bunun içinden geçiriyorum. Sonra diğer iki telin içinden geçiriyorum. Bu şekilde dikmiş oluyoruz. İlmeğimi hafif genişlettim. Sağ taraftan sıradaki yuvaya tek telli bu şekilde giriyorum. Buradan da şöyle şuraya gireceğim. İlmeği alıp diğer iki ilmeğin içinden de geçiriyorum. Görüntü bu şekilde olacak. Tekrar göstereyim. Artık şu işaretimi çıkartabilirim. İlmeğimi hafif genişlettim. Bakın sıradaki yuvam bu. Tabii ilk önce ilmeğimi geçirmeyi unutmuşum. Hem ona batıyorum. Bu taraftan da buraya tek tele batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce o ilmeğin içinden geçtim. Sonra diğer ikisinin içinden geçiyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Karşıdan da denk gelen yuvaya giriyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle yapıyoruz. Sıradaki sağ taraftaki yuvaya giriyorum. Aşağıya doğru. Buradan da yine aşağıya doğru giriyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde şöyle buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi buraya kadar geldim. Burada da şöyle bu uç kısımlarını da yapacağım arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle. Bu ağız kısmında yaptığımız gibi. Buraya kadar geldik bakın. Sıradaki bakın sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle bu kısımları yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi uç kısımlarını yaptım.
Şöyle buraya kadar geldim. Burada şöyle şuraya batıyorum. Alttan yukarıya doğru tığımı batırdım. İlmeği buradan alıyorum. Aşağıya çekeceğim. Şöyle aşağıya çektim. Şöyle bir iki zincir çekiyorum ipimin. Biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle fazlasını biraz yürüteceğim. Burada bir zincir çekiyorum. Biraz daha yürütüp fazlasını keselim arkadaşlar. Evet. Bu aşamayı da tamamladık. Şimdi bunu kenara alayım. Evet, tığımız elimizdeyken askı kısmını yapacağız. Sırt askı kısmını. Şöyle bir zincir çekiyorum. 2 3 4 5 tane zincir çektim. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Bu bir. Sıradaki zincire başına dolamadan batıyorum. 2. Sıradakine battım. 3. Sıradakine battım. 4. Ve son zincirime şöyle şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnem oldu. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. İlk sık iğneye atlıyorum, ikinciye sık iğne yapıyorum. 1 2 3 yan yana 4 tane sık iğne. Evet. Bu şekilde oldu. İlk dönerken ilk sık iğneye batmadık, ikinciye battık. Bu bir zinciri bir sık iğne olarak kabul edeceğim. Bir zincir çevirdim. Bu bir zinciri biraz geniş çekelim. Çevirdim. İlk sık iğneye batmıyorum, ikinciye batıyorum, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 son zincire de dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 5 olmuş oldu. Bir zincir çevirdim. Bir zincir atlıyorum, ikinciye sık iğne yapıyorum. 1 her birine bir batarak devam ediyorum. 2 3 son zincirime de dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çevirdim. İlk sık iğneye atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 bir zincir çevireceğim. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. En olarak iyi arkadaşlar, ideal 5 sık iğneli yapınca daha geniş duruyor ve çirkin duruyor. O yüzden boyutu iyi. Ne kadar yapacağız? Tek parça yapacağım arkadaşlar. Tek parça yapacağım. 190 santim. Tek parça 190 santim olana kadar yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Hatta ütüsünü de yapalım arkadaşlar. Yaptıktan sonra buharlı ütü yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 190 santim olana kadar ördüm. Gördüğünüz gibi yüksek ayarda buharlı ütümü yaptım. Şöyle gayet düzgün duruyor. Niye 190 santim yaptım onu söyleyeyim arkadaşlar. Kızımın çantası vardı. Şöyle sırt çantası. Böyle bu şekilde ölçtüm. Hatta şunu şöyle devam olarak yapacağız. O yüzden tek parça olarak kullanacağım. Tam ideal diye düşünüyorum. Siz de bakarsınız arkadaşlar. Şöyle dikmeden de bakabilirsiniz. Ya da sırt çantanıza göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. Evet. İpimi şöyle 190 santim yaptıktan sonra
İpimi uzun bıraktım ki dikeyim. Şuradan geçireyim son ilmekten. Çantamı alayım. Evet, nereye dikeceğiz? Şöyle. Bu iki tane uç kısmı var biliyorsunuz. Bu uç kısımları şöyle şu aşağıya. Evet, bu kapak bölümünün, bakın kapak bölümünün tam hizasından aşağıya doğru iniyorum. Buraya işaretleyici koydum. Diğerinde aynı şekilde aşağıya doğru düz bir şekilde inince buraya denk geldi. Şöyle 5 sık iğne yaptık. Gördüğünüz gibi 5. sık iğnenin üzerine işaretleyici geçirdim. Tabandan sonra 5 sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu şekilde ayarlarsınız. Kapağın bakın. Sabitlediğimiz yerden sağ taraftan aşağıya doğru indim. İşaretleyici koydum. Sol taraf uç kısmından da aşağıya doğru indim. İşaretleyici koydum. 5. sık iğnenin üzerine. Şimdi bu şekilde alıyorum. Evet, şöyle tutuyorum bakın. Şu şekilde tutuyorum. İşaretleyici koymuştum. Bir alt sıraya bakın. Bir alt sıraya işaretleyici koyduğum yerin bir alt sırasına, yani 4. sıra sık iğneme girdim. Şöyle işaretleyicimi çıkartayım. Böyle iğne yardımıyla dikeceğim. Sıradaki sık iğneme geçiyorum. Bunu da tepesine bu şekilde giriyorum. Sıradaki sık iğneye girdim. Tepesine bu şekilde girip sabitliyoruz. Evet, iyice sıkılayalım arkadaşlar. Bir tur daha dikeceğim. İyice sıkılayıp ipimizi düğüm atıp kopartalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, burayı diktim. Şöyle diğer ucunda şöyle şu şekilde düzeltip şöyle bu şekilde alıyorum. Buraya şöyle bir alt sıradan girip diğeri gibi dikmeye başlıyorum. İşaretleyicimi çıkartayım artık. Evet, böyle sıradakine giriyorum. İyice sabitleyelim, sonra ipimizi kopartalım arkadaşlar. Evet, dikimini tamamladım. Şöyle şu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle uzatıyorum. Şöyle ikisini birden tam ortayı bulacağım. Şöyle bakın, tam ortayı bulalım. Şöyle bakın, bu şekilde katladım. Böyle. Evet. Tutma bölümünün ne kadar, bu kısmın ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar bırakın. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bakarsınız. Şöyle bakın, yeterli diye düşünüyorum. Buraya işaretleyici koyacağım. Şöyle bu taraftan da aynı şekilde bakın, şöyle yan kısımdan işaretleyici yerleştiriyorum ki dikeyim.
Tam denk mi bir bakalım. Siz böyle gelişigüzel dikin arkadaşlar. Sırtınıza geçirin isterseniz. Çantayı bir bakın. Evet. Şöyle. Dediğim gibi 40 kısmı burası yeterli diye düşünüyorum. Evet, ben bir tam boyutu ayarlı mı? Tam bakayım. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle ayarladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tam orta kısmı. Burası bu şekilde işaretleyici yerleştirdim. İşaretleyici olan bölüm bakın buraya denk geliyordu. Şöyle yine bu kapak kısmı burasından şöyle tam ortalı bir şekilde bakın. 2 sıra aşağıya diyelim. Buraya sabitleyeceğim. Şöyle alttan geçirerek dikeceğim ki görünmesin. Evet, ya da iç kısımdan şöyle şuradan şöyle dikebilirsiniz. Ben de dikip döneceğim. Bu ikisini de şöyle şu şekilde yerleştirip bakın yerleri belli. Tam orta kısımdan çantamıza sabitleyelim. Evet, dikimini tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Askı bölümü gayet iyi durdu arkadaşlar. Boyutu gayet iyi durdu. Siz boyutunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi ne yapacağız? Şöyle ben buraya mıknatıslı klips taktım arkadaşlar. Diktim hatta. Şöyle tuhafiyelerde satılıyor, bulabilirsiniz. Şöyle bakın yukarıdan sayarsak şöyle 3. sıra sık iğne yuvasına diktim. Burada da bu şekilde buraya diktim. Şöyle olacak. Şimdi bağcık kısmını yapalım arkadaşlar. Bağcığını yapalım. Dilerseniz sadece zincirle yapabilirsiniz ya da şöyle beraber başlayalım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen zincirimin içine batıyorum. İlmeği alıp şöyle buradan çekemedim. Evet, ilmeği alıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra hafif ilmeğimi genişlettim. Buraya batıyorum. İlmeği alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir alttaki yuvaya batarak sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Evet, hep bir alttaki sol taraftaki tele batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz sırf zincir de yapabilirsiniz. 120-130 santim olana kadar yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Ütüleyelim arkadaşlar. Bir de ütüsünü yapalım ki düzgün dursun. Evet, şöyle göstereyim. 130 santim olana kadar ördüm. Burada ipimi kesiyorum. Şöyle son ilmeği içinden geçirip sıkladım. Evet, şöyle çantamızı alalım. Evet, şöyle çantamı aldım. Şöyle klips kısmını tam ortalı bir şekilde dikmiştim. Hatırlarsanız şöyle bakın. Sadece ortadaki yuvaya batmayacağım, girmeyeceğim. Şuradan başlıyorum. Bakın buradan girdim. Bir yuva atlıyorum. İkinciden yukarıya doğru çıkıyorum. Bir yuva atlıyorum. İkinciye giriyorum. Bir yuva atlıyorum. İkinciden yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde. Bir yuva atlıyorum. İkinciye giriyorum. Bir yuva atlıyorum. İkinciden yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde tam karşısına denk gelecek şekilde yapalım. İlerleyelim. Sonrasını göstereceğim.
Evet, bağcını da geçirdim. Gördüğünüz gibi şöyle çektiriyorum. Şöyle biraz büzdürelim az kısmını. Bu uç kısmına tahta ya da plastik boncuk takabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle elinizde varsa, ben kullanmayacağım. Şöyle üç birine böyle iple geçirip yapabilirsiniz. Benimkine bir bakın. Ben kullanmayacağım dediğim gibi. İyice çektirdikten sonra şöyle ağız kısmını kapattım. Bu şekilde bağlıyorum. Boyutu da yeterli geldi. Şöyle bakın. Arka kısmı tam büzgü olmadı. Şöyle kapak kısmını da kapatıyorum. Bitti arkadaşlar. Astarı terzilerde yaptırabilirsiniz. Kendinize dikebilirsiniz. Benim dikiş makinem var ama hala kurmadım. İleride inşallah bir çanta ördüğümüzde beraber astar dikimi de yapabiliriz. Çantamız bitti. Dediğim gibi boncuk da yerleştirebilirsiniz. Uç kısmına bir tane de dikebilirsiniz. Ya da şöyle ip geçirip şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle ipimi aldım. Şöyle uç kısmından şöyle geçirip burada bir düğüm atıp, mesela oturması için düğüm atıp bu iplerin uç kısmına her birine bir tane de yapabilirsiniz. İki tanesini bir tane de geçirebilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle sonra da düğüm atarsınız. Böyle diğerini de aynı şekilde iki tane boncuk buna, iki tane de diğerine olabilir. Size kalmış arkadaşlar. Çantamız da bitti. Şöyle kamerayı yukarıya kaldırayım. Evet, gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Omuz askısı az geldiyse arkadaşlar buradan söküp şöyle buradaki kulp kısmını biraz daha kısaltabilirsiniz. Yani bu o kadar büyük olması önemli değil. Çok hoş, muhteşem oldu. Çok tarz durdu. Evet, böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu çantayı şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Eğer ki bu modeli beğenmedim derseniz arkadaşlar, farklı şekillerde, desende deneyebilirsiniz. Aynı benim gibi boyutlarda, aynı boyutlarda örebilirsiniz. Öyle kendi tarzında yaratabilirsiniz. Muhteşem oldu. Evet, böyle. Beğeni ve yorumlarınızla destekte bulunursanız çok çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.